kural, senin yapabildiğin her şey kural. Şimdi burada kural yani. Yapamayacakların var. Bunlar binmeye çalıyorlar. Binip böyle bir mahalle, üç mahalle, 10 mahalle buluyorsun ama bulduğunda ne halde oluyor orası Bilmez, anladım. Yani... Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Aslında gün aymadı bana. Çünkü bambaşka bir ülkeye geldim. Sizin haberiniz yok. Bu benim 51. ülkem ve Yeni Zelanda'dayım. İnanılmaz heyecanlıyım. Motosikleti bir önceki bölümde gönderdim, hatırlıyorsunuz. Sonrasında motorun gidişi 6 hafta süreceği için ne yaptım? Yeni Zelanda'ya uçak bileti aldım ve dün buraya geldim. Yeni Zelanda'ya giriş gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü biyolojik dengeyi bozmamak için valizinizin içerisindeki her şeyi arıyorlar. Bu biraz stresliydi benim için. Çünkü yanımda motosiklet ekipmanları, çadır, her şey vardı. Ama hiçbir sorun olmadan, çantamı dahi açmadan Yeni Zelanda'ya hoş geldik. Çünkü öncesinde her şeyi ben deklare etmiştim. Yani yanımda çadır var, motosiklet botu var ama çok iyi temizledim vesaire diye anlatmıştım onlara. Ve burada bana çok güzel bir kıyak geçildi. Çok özel bir şey yapıldı. Aprilia Yeni Zelanda bir test motoru açtı bana. Ve birazdan gideceğiz. Yeni motosikletimi Aprilia Touareg 660'ı alacağız. Ve Yeni Zelanda'yı keşfedeceğiz. Mevsim biraz sıkıntılı burada. Çünkü artık dünyanın bir ucundayım ve Güney Yarımküre'de de olduğum için kış geliyor. O yüzden dedim ki önce Güney Adayı keşfedeyim, ardından kuzeyi rahat rahat gezerim. Motosikleti alacağız bugün. Güney Adaya gitmeden önce gelmişken buraya Auckland'ı, size en büyük şehrini gezdireceğim ve ardından Güney Adaya doğru gideceğiz. Çok büyük bir macera benim için. Geldiğim an itibariyle söyleyebileceğim tek şey, burada insan yok. Dünyanın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biri. Dünyanın en geç keşfedilmiş ülkelerinden biri. Biraz bahsedeceğim zaten size bir videonun ilerleyen dakikalarında neler olacağını. Şu an burada bir Airbnb'de kalıyorum. Şu arkada gördüğünüz yer benim odam. Otel fiyatları çok pahalı. Yani eğer Bali'deki, Endonezya'daki, Malezya'daki, Tayland'daki yerlerde böyle kalmak istersen burada $200 falan ödemem gerekiyor. O yüzden kamp yapacağız, eğleneceğiz. Hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Gidelim, motosikletimi alayım. Sonra şehri keşfedelim. Sonra Yeni Zelanda'yı keşfedelim. Keşfedilmemiş bir ülke. Keşfedilmiş aslında ama çok fazla YouTuber falan gelmemiş. Bakalım nasıl bir gün başlıyor. Hoş geldiniz. Hazırlanıp motorumuzu alalım. Şuranın güzelliğine bakın. Böyle bir odamız var, azıcık dağınık. Valizime bakın. İçinde her şey var. Hazırlanalım, çıkalım. Ya her şeyin ne kadar temiz, ne kadar böyle parıl parıl parladığını bir bakar mısınız? Bak bak. Bak, tertemizim. Şimdi ne yapıyoruz? Taksiyi çağırıyoruz ve motosikletimizi alıyoruz. Uber'den motor diyorum ya hala. Arabayı çağırdım ve şu an gidiyoruz. Pahalı bu arada. Kredi kartıyla mesela 10 kilometre $10, 300 lira falan. Ne yapacağım ben? Geldi, hemen de geldi. Gökyüzünün güzelliği. Her yer bomboş. Hiç motosiklet yok arkadaş. Çok ilginç hissediyorum bugün. Geldik arkadaşlar. Yeni bir motosikletim olacaktı. Giriş nereden? Şuradan. Visitors. Güzelliğine bak şunu. Şunun güzelliğine baksana. Şunun ya. Hello. Bu yeni renk. Bunu çok merak ediyordum. Şansa test etme imkanımız olacak. Bir de benzini full vermişler. Teşekkür ediyorum. Hayır. See you later. Thank you for everything. Thank you so much. Yes. Oh, it's new sound.
And the problem is, I cut my seat. I cut my seat 5 centimeter. Here, this. Now it's yeah. Is that okay though? This one's okay? No, that's okay. Because no traffic. Thank you. See you. Bye bye. Aldım. Aptal gibiyim arkadaşlar. Telefon tutucuyu da takamadım. Heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle kimseye motor verildiği mi görülmüş? Adamlar bana 0 motor verdi. Bak. 100 kilometrede yani. Okey. Şimdi Yeni Zelanda'ya hoş geldik. Yeni Zelanda'dayız. Şaka mı? Nereye döneceğim? Hiçbir şey de bilmiyorum. Sağ mı sol mu? Sağa dön. Şimdi bir adapte olmamız lazım. Kurallara uyacağız. Ay frenler ne güzel. Ya sen çok güzelsin. Bakayım. Ben nasıl yapacağım ya? Çok kural var. Biz Asya'dan geliyoruz karşım. Burada benim dayılarım ne olacak? Dayılarım bana yol verir mi? Dur bir geçeyim mi ben? 100 kilometrede motor kullanıyorum. Amortisörle biraz oynamam lazım. Çok yüksek çünkü şu an. Frenler tövbe yarabbim nasıl yumuşak. Oğlum buradan gidilmiyordur belki lan. Şuradan gideyim. Gidilmiyor mu acaba? Gidiliyordur ya. Artık Yeni Zelanda'da yeni hikayeler yaratmak için 01 motosikletim var arkadaşlar. Bu bana Aprilia'nın ya her yerde, her ülkede yaptılar ama böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Benim için çok çok özel bir his bu. Gerçekten kendimi güzel bir iş yapıyorsun ya Gülşat diyorum. Motosikleti aldım, teslim aldım. Şimdi şehri gezebiliriz ama öncesinde telefon tutucunu takmak zorundayız. Yoksa hiçbir yere gidemeyiz. Hava gündüzleri sıcak. Şu an 25-26 derece bayağı sıcak. Bakalım ne olacak. Şehre gidiyoruz. Sistem tamam. Ya senin canın sensiz ben nereye gideyim ya? Hazırız. Yeni Zelanda trafiği başlasın. Çok güzel yerlere gideceğiz. Nereden çıkacağım? Ben ne tarafa gideceğim? Kim Türk, kim yabancı şu an karıştı. Ha buradan gideceğim. No, ha çünkü oradan çıkış yok. Thank you. Oğlum nereden çıkıyorsunuz? Şu adamı takip edeyim. Tamam.
ne küçücük şerit. Bu arada gölge ile güneş arasında 10 derece oynuyor arkadaşlar. Acayip bir iklim. Yeni Zelanda dünyanın en geç keşfedilmiş ülkelerinden biri ve dünyanın en seyrek nüfusuna sahip ülkelerinden biri. Yani dünyanın en kalabalık yerlerinden gelip en az nüfusuna olunca böyle bir şu an şeydeyim, şoktayım. Trafik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü duruyorlar yani. Bu sola dönüyor. Oy. Bir değişik. Bir de emanet motor, o yüzden çok dikkatli olup keyifli keyifli gezeceğiz. Şu an bulunduğum şehir Auckland, Yeni Zelanda'nın en büyük ve nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Başkent Wellington, oraya da gideceğiz. Hatta motorun rodaj bakımını Wellington'da yaptıracağım. Bu ne lan? Bir araç, bir green. Yani bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı. Aa, duruyorlar da. Ana, bakayım. Şimdi ben de mi duracağım? Ha, çok iyi. hadi ayağımı koydurma be. Çok güzel de bu trafik ne? Eğleneceğiz gibime geliyor. Çünkü çok uzun süredir kuralsız yerlerdeyim arkadaşlar yani. Kural, senin yapabildiğin her şey kural. Şimdi burada kural yani. Yapamayacakların var. Bir ilginç. Mesela buradan aradan geçebiliyor muyum? Kesin geçemiyorumdur. Neyse. Şehir merkezine gidelim. Bir de oraları görelim. Hatta Sezi ile dün buluştuk arkadaşlar. Sezi İstanbul'dan arkadaşım benim. 2 sene önce geldi, buraya yerleşti ve aslında Yeni Zelanda'yı tercih etmemde de Sezi'nin çok etkisi oldu. Çok güzel rotalar, çok güzel şeyler söyledi bana. O yüzden şimdi onunla buluşacağız. Sonracığıma keşfedeceğiz. Hava 27 derece. Bizim Mayıs ayı gibi falan hava. Kış geliyor. Sol diyor lan. Ne, benim kafam karıştı. Yine sol. Yine sol. Döndük aynı yere gideceğiz. Deprem bölgesi olduğu için evler böyle küçük ve bina yerine, taş yerine daha çok böyle konteyner gibi evler. Buradan giriş var mı ya? Var. Yeşile bak, yeşile. Hiç motor yok. Motor hiç yok. Prensesler gibiyim o yüzden Yeni Zelanda'da. Şimdi kim geçecek? Ben geçeceğim herhalde. Teşekkürler. İşler karıştı. Sezi ile buluştuk.
Bekliyoruz şu anda karşıya geçmek için. Niye bekliyoruz Sezi? Yine insanın gelmemesini. Sezi de motor kullanıyor Yeni Zelanda'da. Dedik ki madem benim de altımda motor var, ikimiz birlikte keşfedelim. Çantalar da yok ya, güzel. Pek bir sessiz sakin. Bakın burası en azından kalabalık şeye göre, yukarıya göre. Sky Tower. Şurada görebilirsiniz, gördünüz mü? Aprilia Touareg ile Yeni Zelanda. Yani yalnız bir şey diyeceğim. Dünyanın en uzak noktasındayız şu anda. Yeni Zelanda'da 2 tane Türk kadın motosiklet kullanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kim görebilir şu manzarayı? Dayı. Sağa döneceğiz. Merhaba Sezi Hanım. Şey diyorum videoda, dünyanın en uzak ülkesindeyiz ve iki Türk kadın motosiklet kullanıyor. Yani görme ihtimali insanların sıfır. Evet. Gerçekten sıfır yani. Ayak yayım yaya değmiyor amca. Ha, güzel. Bu ne be, hapishane gibi. Ha, burada mı fotoğraf çekelim dedik. Güzel bir fotoğraf çektik burada çünkü Instagram'a ben geldim posta atmak istiyordum. Hazır Sezi de varken çektik. Şimdi bakalım Sezi Hanım'ı takip edelim. Burası çok meşhurmuş. Ya bu tuşu niye buraya koydunuz yeni modelde? Bu benimki normalde biraz daha aşağıda galiba. Evet. Hazırız. Sky Tower. Üşümüyorsunuz da var ya, buz bana şu an. Ben Asya'da nasıl alıştıysam sıcağı mıcağı. Geçmedin de. Ben ilk Tayland'a girdiğimde bir şok olmuştum. Çünkü çok uzun süre Hindistan'da ve Pakistan'da, işte Nepal'de, o bölgelerde kalınca. Ama sonra işte Malezya'ya girdim, Endonezya'ya girdim. Hep aynı şeylerle karşılaştım. Yani kalabalık, işte gülen insanlar, yardımsever insanlar falan. Şimdi burası da insanları çok güzel, çok farklı ama yani ülke sessiz, sakin, işte motosiklet yok falan. Şu an bir acayip afallamış durumdayım. Tabii gittikçe buna da alışacağım yani. Ama yani böyle değişik hissediyorum ya. Ha, car park diyor. Ha, motor. İyi bak, motorlara sayı olmamasına rağmen yer var. Sezi, Efendim? ne yapıyoruz şu an burada? Motorları geldik, park ettik, tamam. Neden yukarı çok çıktığımızı anlamadım ama
dikkatli olmamız gerekiyor sanırım şehir merkezinde, Yeni Zelanda'da. Şimdi şöyle bir gerçek var. Dünya her yerinde hırsız var maalesef, bunu biliyoruz ki. Şehir merkezinde özellikle bu tarz otoparklarda motosiklet parkı ücretsiz olduğu için rahatlıkla herkes girip çıkabiliyor. Ve bunu suistimal edip çok güzel çalan bazı kesimler var. Yalnız buradakiler Türkiye'deki gibi çalmıyorlar. Bunlar binmeye çalıyorlar. Binip böyle bir mahalle, o mahalle buluyorsun ama bulduğunda ne halde oluyor o orası Bilmez, tartışılıyor. anladım. Yani bir de çalmaya çalışırken bizim hırsızlar kadar da becerikli değiller, daha keşfedememişler. Bayağı ağzına ediyorlar yani. Anladım. İşte gidon kısmını mahvediyorlar falan. Dikkatli Sonra olmak sen lazım. motoru bir daha bulsan da kaskon olsa da tamir masrafı değerini geçiyor falan. Güzel güzel. O Yani zaman aslında motor kaybolmuyor. Motoru geri buluyorsun eğer çalarlarsa ama hani bulduğundaki hali. güzel. O İyi. yüzden şu anda motorumuzu kilitliyoruz. Evet, risk almayalım. Ve indik şehir merkezine. Geldik. Şurada güzel bir bina var Sezi. Tren istasyonu orası. Tren istasyonu mu o peki? Çok güzel bir bina var, onu götürüyorum. Güzel, tertemiz ama en çok dikkatimi çeken şey Çöp yerde. sıfır. Gerçekten öyle. Tarihi bir bina ama. Çok güzelmiş. Güzel değil mi? Çok güzel. Bayağı gerçekten kendimi böyle bir Avrupa şehrine gelmiş gibi hissediyorum. Bazı yönleri öyle hissettiriyor gerçekten. Hala tren istasyonu ama tren istasyonu. Eski tren Eski istasyonu tren ama hala istasyonu. tren Hala istasyonu. tren istasyonu. Güzelmiş bu sokak. Burası da bir feribot iskelesiymiş. Aa, çok güzel. Aha, bak buna ihtiyacım vardı işte, sosyeteye. Azıcık benim sosyeteye ihtiyacım vardı. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa, çok güzel yer. Auckland. Auckland. Bu kadar yüksek binaları olan tek yer. Auckland'ın içinde. Bu kadar yüksek binalı hiçbir yer yok. Evet, küçük küçük evler falan da evler zaten. her yerde. Bir burası böyle binalar Koca var. koca binalar. Şehirleşme sadece burada var. Bütün ışıklar aynı anda yeşil yanıyor. O yüzden herkes çapraz yürüyor mesela. Mesela Güzel, çapraz gidecek. güzel bilgi. Sezoş. Sezoş. Çapraz bir şekilde gidebiliyorsun. Benim çok garibime gitmişti ilk zaman. Buraya dedim ya, herkes çapraz yürüyor. Kendimi Kalamış'a gelmiş gibi hissediyorum şu anda. O kadar benziyor ki. Yeni Zelanda'da her 3 kişiden bir kişinin teknesi var. O yüzden arkadaşlar sanıyorum ki yol boyunca bir sürü tekne göreceğiz. Burası tam Auckland'ın merkezi, Old Town. Old Town'da değil de burası marina tarafı. Birazdan o şeye de gideceğiz, şehir merkezine doğru da götüreceğim sizi. Yani Asya'dan sonra kendimi inanılmaz yalnız ve boşlukta hissediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Asya'da adım başı insan ve hayat bitmiyor. Ama burada arkadaşlar 7'den sonra hayat bitiyor. Herkes evlerinde yaşıyor ve acayip bir sessizlik hakim. Bütün restoranlar, mağazalar 7'de 8'de kapanıyor. Alışacağız ama buna da alışacağız. Biz nelere alıştık. Yeni Zelanda'nın en büyük şehri burası, Auckland. Başkent Wellington ama ben gelmeden önce başkenti burayı sanıyordum. Cahillik işte. Şurada gördüğümüz Sky Tower, bayağı şehrin manzarasını görebiliyorsun ama giriş 60-70 dolar falan. O yüzden uzaktan el salladık ona. Şu an mesela tek konuşan insan benim. Skuterlar, martılar. Güzel ya. Sevdim ben. Gerçekten çok sevdim. Çok Avrupa ya abi ama. Yeni Zelanda
şöyle biliniyor. Güneşin ilk doğduğu ülke olarak söyleniyor. Burada aramızda düşünün 10 saat var. Amerika'daki arkadaşımla aramda da ortalama bir gün falan oynuyor. Bu gerçekten inanılmaz fazla. Güneşi buradan doğuruyorum size ve o tarafa doğru böyle gönderiyorum. Bu çok erken. Ya annemleri arıyorum mesela sabah. Burada akşam olmuş oluyor. Akşam 5'te arıyorum. Onlar 7'de kalkıyor falan. Böyle her şey birbirine karışmış durumda. Şimdi güneyi de keşfedeceğiz ama size öncelikle şehri göstermek istedim. Şehirde böyle çok fazla bir yaşam yok aslında. Yani yaşam derken insanlar kendi halinde yaşıyor. Özellikle yerel halka kivi ismi veriliyor. Kiviler deniyor. Onlar daha böyle işte kendi içlerinde yaşayan insanlar. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni Zelanda halkı da yani Asya'daki insanlar kadar cana yakın ve samimi. Biraz korkularım vardı buraya gelmeden önce. Acaba dedim şey olacak mı? İşte suratsız olacak mıyım? Yalnız hissedecek miyim diye. Nereye gidersem gideyim insanlar şey böyle hep güler yüzle karşılıyor. İşte rahatsın ya burada. Rahatsın. Baksana ne güzel. Neymiş bu ya? Dayı sesin gelmiyor. Gelmiyor senin ses. İyi telif yemeyiz iyi de. Gelmiyor. Bunlar niye böyle yeşil şapkalar takmışlar? I'm Irish. Güzel. Bir şey satıyorlar. Zero Alcohol Drink Station. Ha, şu Hint bayrağı değil mi? Dur ben karıştırmayayım arkadaşlar, sonra sıkıntı çıkmaz. Mr. Cook burayı keşfediyor. Bir İngiliz kaptan. Ondan sonracığıma geliyor buraya. Bakıyor ki burada dağda yaşayan normal kabile hayatı yaşayan insanlar var. Neyse geri dönüyor. Bir sürü İngiliz'i topluyor. Hintli köleleri topluyor. Getiriyor buraya. Oradan sonra özellikle Fiji adasında çok fazla Hintli köle getirilmiş vesaire neyse. Ondan sonra buradaki popülasyon İngiliz sömürgesi altında kalıyor. Ama burada önceden yaşayan halk Maoriler bir anlaşma yapıyor. Çok büyük savaşlar da veriliyor aslında. Yani İngilizlerle Maoriler arasında. Maoriler de böyle çok iri adamlar. Ben de karşılaştım. İngilizler bunlara karşı koyamıyorlar. Ve sonrasında savaşlar sonucunda bir anlaşma yapılıyor. Diyorlar ki tamam biz size ülkemizi vermeyiz. Ama siz gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bunun karşılığında da bize işte İngilizler diyor ki bunun karşılığında biz de size işte teknoloji getiririz, sağlık sistemi getiririz falan bir anlaşma yapılıyor. Anlaşmadan sonra İngilizler buraya geliyor. Maoriler işte zamanla açılan okullarda Maorilerin dilleri unutturuluyor vesaire. Ama hala yıllardır bu sözleşme burada devam ediyor yani. Sözleşme değil de neydi onun adı, işte anlaşma mıdır nedir? Devam ediyor. Yani Maoriler ile İngilizler arasında hala bir anlaşma var. Ve yüz şekilleri, tipleri, işte yüzündeki dövmeler falan hiç şey olmamış. İngilizler burada uzun süre kalınca dillerini kaybettirmişler Maorilere. Ama şu anda yeni bir sistemle, yeni okullarda öğretilen sistemle kendi dillerinde öğrenmeye başlamışlar diye küçük küçük bilgiler var. Auckland güzel, Yeni Zelanda güzel. Ama yalnız kalacağım burada. Ve akşam ettik arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir yoldan geri dönüşe başladık. Güzel şehir Auckland, sevdim. Güzel güzel. Biz buradan yürüdük değil mi? Çok güzel. Şimdi de rotamız şöyle deniz kenarından. Bak şöyle bir köprüden geçeceğiz birazdan. Böyle devam edeceğiz.
Herkes ekipmanlı kullanıyor bu arada. Çok ilginç. Herkes ekipmanlı. Helal olsun. Motora alışmaya başladım arkadaşlar. Bir 10 kilometre sonra. İnanın şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim motosikletimi 60.000 kilometredir kullanıyorum. Aprilia Touareg. Bu da... Oha çok güzel. Dur anlatırım sonra. Çok güzel. Bu da yenisi Touareg. Yani marka aynı, model aynı. Bambaşka yani. Racing ile Touring bike kadar farklı hissediyorum. Çok güzel. Bizim Arnavutke'ye benzemiyor mu? Bu tarafta deniz, bu tarafta deniz. Bizim. Çok güzel. İşte uzaktan da baktığımızda Auckland manzarası. Ay, çok güzel yol. Bayıldım. Nasıl bir doğayla karşılaşacağımı diğer bölümde, nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı inanılmaz merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Yani şurası en büyük şehir, bu kadar güzel ve yıpranmamışken yani, çünkü her yerde bina görebilmek de mümkün baktığınızda. Yani şu an böyle bir doğayla karşılaşıyorken Yeni Zelanda'nın ilerleyen bölümlerinde, ilerleyen dakikalarında gerçekten neler göreceğimizi inanılmaz merak ediyorum. Size şu manzarayı göstermek istedim çünkü yıkılıyor. Şuna bak, güneş nasıl batıyorsun sen öyle. Sezi bu ne? Çok güzel bir yerde yaşıyorsun. Ne yapıyorsun burada sen bakayım şu güzel manzarada bir? Hemen bir motora biniyoruz. Yaşıyorsun, mutlu musun Sezi? Çok mutluyum. Gerçekten. Motosiklet de kullanıyorsun burada aktif olarak her gün. Her gün, evet. Bence dünya üzerinde en keyifli motosiklete binilecek ülkesi diyebilirim. Gördüğünüz Şuna bak. Keşfedince daha iyi anlayacağım ama sen bu bile. Sen daha güzel yerlere gidiyorsun. Bu hiçbir şey. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. O kadar harika yerlere gidiyor ki arkadaşlar, eğer gerçekten her videoyu kaçırmadan izleyin. Muhteşem yerlere gidecek Gülşah. Ya bu bir fragman o zaman sizin için. Bugün bir fragman olsun. Evet, bu bir fragman. Bu hiçbir şey şu an. Teşekkür ederim bana buraları da gösterdiğin için canım benim. Canım benim. Şey diyordu ya, senin canını yerim. Canını yerim. Ben gidemiyorum buradan. Çok güzel batıyorsun. Bus lane yazıyorsa motosikletler kullanabiliyor. Otobüs yolunu. Araba kullanamıyor. Arabalar bus lane'in içine giremiyor ama motosikletler bus lane'e girebiliyor. Birinci kural. İkinci kuralda otobüs yolunu kullanabiliyoruz. Only bus yazıyorsa oraya hiç kimse giremiyor. Çünkü bus değilim. Ana yolla ilgili en önemli söylemem gereken şey de, bisikletlerin yanından geçiyorsan 1,5 metre mesafe koymak zorundasın. Güvenlik güvenlik balonu koymak zorundasın. Onların güvenliği ve senin güvenliğin. Anladım. Süper. Bu muhteşem manzara için teşekkür etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Gerçekten çok güzel batıyor Sezi. Bu ne böyle arkadaşlar? Yok gidelim. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel gün batımlarından biriydi. Çok güzeldi, çok. Adalar var orada da, bir şeyler var. Kıpkırmızı bir gökyüzü. Güzel mekanlar var. Bana sağ diyor.
Ha bak ne güzel motor park yerleri. 10 dakika güneşi batıralım burada. Of. Of. Ne tarafa? Bodrum Kitchen yazıyor kız. Türk restoranı. Hadi be. Türk restoranıymış. Gel hemen. Buradan gözükmüyor ki güne batımı. Gözüksün diye değil zaten. Ha. Göstereyim diye. Güzel. Caddebostan'a benzemiyor mu? İşte Bostan'a benzeyen Evet. yer burası. Burada da çadır kuramıyorsun mesela. Tabii ki kuramazsın. kuramam. Şehirdesin de. Ama burada denize giriliyor. Ben Ama aşkım ha. burada mesela. Ya baby peki mesela şehrin dışında olduğumu düşün. Böyle bir yer buldum, kalabilir miyim? Yazıyor burada çadır kuramazsın diye. Ha. Polis gelir kaldırır seni. Ha. Anca böyle bakir bir yer bulacaksın. Çok turistik değil, kıyıda köşede. O zaman şansını deneyebilirsin. Anlat. Böyle yerlerde ücretsiz tuvaletler oluyor. Ha, duşu da oluyor mu? Duşu da oluyor. Duşu Hadi da be. Var. Duşu var bunun içinde. İşte çok iyi bu olay. Bakmak istersen bak duşu Yok, var. ona sonra bakarız. Mesela burada kurdurmaz ama çadırı. Kurdurmaz. Anladım. Baksana soluna. Güzelmiş. Dur ben şu kaskımı çıkarayım. Ha bak soluna. Aa çok güzel. Böyle bir yer. Çok güzelmiş. Hadi. Çok beğendim. Burayı göstereyim dedim. Bugün kalbim çok güzel. Martı'nın ne işi var kız burada? Ne işi olmasın kız? Simit attın mı? Simit yok. Bulursan Atma ye. bulursan ye. Bak canım çekti. Teşekkür ederim bugün için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel yerler gezdik. Abi bu başlangıç. Motora da alıştım. Trafiğe de alıştım Sezi sayesinde. Bugün birlikte sürmemiz de iyi oldu. Buluştuktan sonra. Yani kuralları bildiğim için sorun yok da kuralları uygulamakta sıkıntı var 2 senedir. Bizde biliyorsunuz dayılarımız var, amcalarımız var. Onlara kızıyoruz, bağırıyoruz. Herkes bir yerden çıkabiliyor. Ben bu şekilde ilerlemiş bir insanım. Bugünlere kolay gelmedik. Ama her yere de ayak uydururuz. Her masada varız. Motorumuz rodajda olduğu için 1000 kilometre çok sakin kullanacağız. Çünkü 01 motosikleti bana emanet ettikleri için gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Şu benim için çok değerli bir şeydi. Çünkü yani çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Böyle yoldan geçen birine emanet etmezsin ya da teste motosiklet vermezsin. Hiç de tanımıyorlar beni. O yüzden sonsuz bir kapı açtıkları için Aprilia Yeni Zelanda'ya da Aprilia ailesine çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayelerinde hiç motosiklete yabancılık çekmeden Yeni Zelanda'yı 20 gün boyunca keşfedeceğiz. Size harika bölümler çekeceğim. Harika fotoğraflar, görseller yapacağız. Bir tek boyumun yetmemesi sıkıntılı. Ne yapıyorsun dayı? Dur ben de şuradan bir geçebilir miyim? Ha. İyi, bunlar da dayı gibiler. Vay be, akşam ettik. Aramızda 10 saat var arkadaşlar. Yani şu an siz kim bilir hangi saat dilimindesiniz. Burada saat 8.30'sa
çok gerideyiz. Eğer seyahat ediyorsanız arkadaşlar, ya günün 30 saat olmasını hayal ederdim. Gerçekten yetmiyor. Akşam 9 otele gidip editlediğim videolara altyazı koyup sizinle paylaşmam gerekiyor bugün. Bir sürü iş. Çok iş çok. Ama söyleniyor muyuz asla? Çünkü çok mutluyuz. Ay ay ay. Ve geldik otel arkadaşlar. Yeni Zelanda'daki ilk gün gerçekten etkileyici bir gün. Akşamlar serin oluyor. Trafik kuralına uymam gerekiyor. Ondan sonracığıma benim için farklı bir ülke, farklı bir kültür, farklı bir deneyim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde artık güneye doğru inmeye başlayacağız. Acayip maceralar bekliyor Sezi'den öğrendiğim kadarıyla. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizde sabah olmak üzere, burada da ben uyuyacağım. İyi geceler mi? Günaydın mı? Ne zaman izlediğinize bağlı. Hoşçakalın.